Cesur'un Aysel'i vurmasından sonra kıyametler kopacak ve yeni bölümde birbirinden bomba olaylar yaşanacak. Aysel öldü mü? İskender ve Cesur'u bu dakikadan sonra neler bekliyor? Devran'ı bekleyen büyük bir tehlike var ve artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Çünkü Devran'ı etkileyecek büyük bir sürpriz yaşanacak. Karga'nın geçmişindeki bomba sır ve yeni bölümlerde Karga'nın Esme ile olabilecek beklenmedik senaryosu şok edecek. İmre, Devran ve Esme ile ilgili kritik yüzleşmeler yaşanacakken sahneye Karga'nın babası İhsan'ın çıkması yeni bir devrin başlangıcı olacak. Hakim ile ilgili ise ters köşe senaryolar bizi bekliyor. Birazdan tüm bunlardan, bomba sürprizlerden ve kritik detaylardan bahsedeceğiz. Tabii bir de diziyle ilgili yayın durdurma kararının son durumuna değineceğiz. Hemen başlayalım. İlk olarak Cesur'un Aysel'i vurmasıyla başlayalım. Devran aslında İskender'i alevlerin içine bıraktığı zaman gelecek planlarını yapmıştı ve tıpkı satranç oyunundaki gibi birkaç hamle sonrasını düşündü. Bu plana göre İskender kendi kendini mahvedecekti. Durumlar aynen bu şekilde oldu. Çünkü İskender her zamanki gibi çocuklarını düşünmek yerine sadece Aysel'i düşünüp para hırsından dolayı kaybetti. Böylece Devran ortalıkta görünmeden ince hamlelerle Karga ile İskender'i birbirine düşürdü ve Karga'nın bomba hamlesiyle Cesur Aysel'i vurarak İskender'i cezalandırdı. Cesur sevilmediğini bir kez daha gördü. Babasından zaten ümidi kesmişti ama annesinden yana büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Bu zamana kadar Cesur'un çocukluğundan beri yaşadığı sevgisizlik ve yalnızlık onu sadece kendini kurtarmaya yetti. Bu nedenle Cesur kendisinden başka kimseyi düşünmeyen biri haline geldi. Sonuç olarak yine kendi hayatını kurtarmak için Aysel'i vurdu. İskender'i ise cezalandırmış oldu. Şu söz Cesur karakteri için çok uygun. Köyü tarafından sevilmeyen çocuk sonunda o sevgi sıcaklığını hissetmek için köyünü yakar. İşte Cesur'un durumu da buna benzedi. Peki Aysel ölecek mi? Kurtulma ihtimali daha fazla ancak Aysel'in ölümü senaryonun gidişatı açısından daha etkili olur. Devran'ın İskender'e söylediği "aynı acıyı sen de yaşayacaksın" cümlesi Aysel için bir ölüm sinyali oldu. Üstelik bunu yapan Devran değil, İskender'in yanlış hamleleri. Devran sadece uzaktan izledi. Aynı zamanda büyük bir değişim sürecinde olan Devran vicdanıyla baş başa kaldı ve kendini zor tutmasına rağmen müdahale yapmamayı başarabildi. Sadece İmre'nin bu olayda yanmasını istemedi. Çünkü Devran İmre'yi İskender'in kurbanı olan masum biri olarak görüyor. Bu nedenle İmre'yi tetikte ol diye uyarmıştı. Cesur'u ise bu dakikadan sonra yeni bir dönem bekliyor. Cesur'la ilgili sürpriz üstüne sürprizler yaşanacak. İskender ise sağa sola saldırmaya başlayacak. İyice debelenecek ve battıkça batmaya devam edecek. Fakat öncesinde bomba bir planın hazırlığına başlayacak. Öte yandan Devran planlarına tam gaz devam edecek. Karga ile ilgili delilleri 50 kopya halinde saklayarak Karga'nın elini kolunu bağladı. Sophie'nin desteğiyle kargaların içine azam yerleştirdi. Tim de zaten İskenderlerin içinde. Kısacası şu an her şey Devran'ın istediği gibi ilerliyor. Fakat Devran'ı bekleyen beklenmedik sürprizler bomba senaryoların başlangıcı olacak. Çünkü sahneye Karga ile Hakim'in babası Topal İhsan çıkıyor. Son olarak Çukur'da izlediğimiz bu ikili bu defa Deha dizisinde karşı karşıya gelecek. İhsan, sert ve çok acımasız kuralları olan bir aşiret lideri. Karga ise babasının gölgesinde karanlık geçmişi olan bir karakter. Ki zaten Karga'nın geçmişini izledik. Hakimin içeri girmesi, tüm paraların yanması ve son olarak İhsan'ın Karga'dan tesbihi hak etmediğini söyleyip geri istemesi Karga için bardağı taşıran son damla oldu. Böylece Karga yeminini bozarak yeniden içmeye başladı. Eski günlerdeki gibi gaddarlaşıp acımasız birine dönüştü. Karga artık bu yeni haliyle karşımızda olacak. Hatta geçmişte sevdiği kadını bile muhtemelen kendisi öldürdü. Kafası ayık değilken yaptığı bu hata sonucu büyük bir değişim yaşayarak o dakikadan sonra kadınlara dokunmama yemini etti. Ancak Karga artık yeminini bozdu. Babası İhsan'ın Hakim'i daha fazla sevmesi Karga'yı giderek acımasız birine dönüştürdü. Öte yandan şu kritik detaylar dikkatleri çekti. Karga'nın sevdiği kadının kızıl saçlı olması, Esme'nin de buna yakın bir saç renginin olması, Karga'nın Devran'ın evine baskın yaptığı sahnede pencereye çıkan Esme'ye bakması akılları bomba bir senaryo ihtimali getirdi. Belki de Karga, Esme'yi geçmişte sevdiği kadına benzeterek ona saplantılı bir hale gelebilir veya Devran'ın canını acıtmak için Esme'yi kaçırabilir. Bu ve buna benzer senaryolar yaşanırsa şaşırmayız. Diğer yandan İhsan'ın sahneye çıkmasıyla Hakim içeriden çıkabilir ve eğer Hakim kurtulursa Devran'ı bu defa bambaşka bir seçim bekleyecek. Belki de Hakim'i bizzat kendisi öldürerek asıl büyük savaşı başlatmış olur. Şimdi gelelim Devran, Esme ve İmre ile ilgili bomba sürprizlere. Birkaç bölüm önce İmre'ye "benim için önemli değilsin, olmayacaksın" diyen Devran, son bölümde İmre'ye "sen masumsun, seni riske atamam" dedi ve tam da bahsettiğimiz gibi bir değişim sürecine girdi ve babasının yolundan gitmemek için direnmeye başladı. Çünkü Devran İmre'den etkilendi. Bu bir gerçek. İmre Devran'ı öptüğünde Devran tepkisiz kaldı ve sonrasında "kendine gel" diyerek duygularını bastırmaya çalıştı.
Evet, Devran İskender gibi olmamak için elinden geleni yapacak ancak İmre'ye karşı giderek karmaşık duygular besleyecek. Diğer yandan ise Esme ile bir yüzleşme yaşaması bekleniyor. Devran İmre'nin kendisini öptüğünü Esme'den sakladı ancak bu sahneyi Cesur gördü. Esme bu durumu Cesur'dan öğrenirse Devran'la aralarında büyük bir yüzleşme yaşanacaktır. Ayrıca Esme bir de beklenmedik kötü sürprizlerle karşı karşıya kalacak. Tüm bunların yanı sıra Deha diziyle ilgili verilen 2 bölümlük yayın durdurma cezası henüz Show TV'ye tebliğ edilmediği için karar şimdilik yürürlüğe girmedi. Yeni videolardan haberdar olmak ve kaçırmamak için abone olup bildirimleri mutlaka açalım. Ayrıca videoyu beğenerek destek vermeyi unutmayalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.